Merhaba, ben Doktor Erhan Özel. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de tekrar beraberiz. Hipokrat TV'ye üye olmayı unutmamanızı hatırlatmayı tekrar etmek istiyorum. Aslında bugün korona virüs aşısından bahsetmek istiyordum. Fakat prensip olarak bizim kendi kliniğimizde, muayenehanemizde gördüğümüz enteresan hastaları sizlerle paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. Çünkü bu hastaları her zaman göremeyiz ve gördüğümüz hastaları da sizlerle, diğer meslektaşlarımızla paylaşmamız onların da tecrübesini artıracağı için bugün daha enteresan bulduğum bir konuya değinmek istiyorum. 3 gün önce benim gördüğüm romatolojik bir hasta, romatolojik hastalığına bağlı yutma güçlüğü, motilite bozukluğu, midesinin geç boşalması, beraberinde yemek borusuyla mide arasındaki kapağın gevşemesi sonucu reflü, gece ağzına su gelmesi gibi şikayetleri, hatta disfajisi olan bir hastaydı. Hastaya endoskopi yapıldı. Özefagus pasaj motilitesi ölçüldü ve özefagusun motilitesinin, yani yemek borusunun motilitesinin bozulduğu, yemek borusuyla mide arasındaki kapağın gevşek olduğunu, bir mide fıtığının olduğu, hatta mide boşalımının geç olduğunu gördük. Hasta romatolojik hastalığı sebebiyle immünsüpresif tedavi almaktaydı. Bu mide şikayetleri sebebiyle yüksek doz mide koruyucu, PPI dediğimiz, famotidin dediğimiz ilaçlar, motilyum dediğimiz motilite ilaçları, gaviskonlar, bunlar da kullanmaktaydı. Bunlara rağmen bu şikayetleri olduğu için ve hastanın motilite problemi de olduğu için hastaya bir prokinetik ilave edelim dedik. Bu prokinetiğin ne olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Bir prokinetik tablet ilave edelim dedik. Ve bunları verdik. Verdikten sonra hasta ertesi gün şikayetlerim kalmadı. Gayet rahatım. Mide ağrımda geçti demeye başladı ama ilacı kullanıyordu. Fakat 4 gün sonra aynı hasta telefonla bizi arayarak "Ya hocam, ben şu an çok huzursuzum, çok sıkıntılıyım, yerimde duramıyorum, ayakta duruyorum, oturamıyorum, oturup kalkıyorum, geziyorum, içimde şiddetli bir anksiyete hissi var, hatta intihar hissi var" dediğinde telefonda biz de tabii endişe ettik. Yani kişiyi, hastayı daha önceden bildiğimizden dolayı böyle bir psikolojik problemini de yatkın birisi de değildi. Daha telefonda ne olduğunu düşünürken ya acaba bizim verdiğimiz, başladığımız ilaç mı yaptı bunu, prokinetik ilaç mı yaptı bunu derken verdiğimiz ilaç bizim metokloropamit'ti. Yani meşhur metpamit. Metpamit normalde peynir ekmek gibi kullandığımız bir ilaç. Eczaneye gittiğinizde, bulantınız olduğunuzda, taşıt tutması olduğunuzda aldığınız bir ilaç. Özellikle cerrahi ameliyatlarından sonra bulantı, kusma için verdiğimiz bir ilaç. Genelde bir bulantımız olduğunda, gastritimiz olduğunda verdiğimiz bir ilaç. İçinde metokloropropamid denilen bir etken madde var. Bu aslında bir dopamin antagonisti. Yani ciddi psikomotor yan etkilerinin ortaya çıkması, periferik ve merkezi olarak etkili bir dopamin antagonisti olmasına bağlı. Bunun acaba metpamite bağlı bir akatizi mi? Yani hastanın anlattığı şeylerin tıptaki karşılığı akatizi. Yani akatizi aslında Yunanca bir kelime, ayakta durma, oturamama, devamlı oturur, yer değiştirir, hareket halindedir, yerinde duramaz, delireceğim korkusu olur, intihar eğilimi olur, ayaklarını sürekli oynatır ve kontrol edemez bu. İkide bir de oturduğu yeri değiştirir, ayaklarında sıçrayıcı tremorlar olur. Biz buna akatizi diyoruz. Aslında akatiziyi daha çok psikiyatrik hastalıklarda, psikiyatristler daha fazla görür. Çünkü akatizi nöroleptik ilaçların yan etkisidir. Yani psikozlu, şizofrenili, şizoafektif hastalığı olan hastaların kullandığı eski psikoterapik ilaçlar, yeni modern psikoterapik ilaçlar hemen hemen hepsi bu akatizi belli bir dozu aşınca akatizi şikayeti yapabilir. Tabii ki biz bunu metpamitte de görebiliyoruz aslında. Metpamitin de bir özelliği akatizi yapması. Beraberinde bazen öyle hatırlıyorum ki tek doz damardan iğne olarak metpamit yaptığımızda
distoni gelişen hastaları hatırlıyoruz. Yani distoni aniden kişinin boynunun kasılması ve düşünün bir kere, yani hemşire damardan bir iğne yapıyor. İğne yaparken hasta birden boynu kasılıyor böyle. Bir acayip bir duruma geliyor. O esnada hastanın durumunu düşünün. Hemşirenin düştüğü paniği düşünün. Hasta yakınlarının düştüğü paniği düşünün. Halbuki bu yapılan ilacın bir yan tesiri. Ayrıca bu metpamit dediğimiz ilacın akatezi dışında başka nörolojik yan etkileri de olabilir. Yani tardif diskinezi yapabilir. Tardif diskinezi özellikle ağız, dil, yüz, ekstremite ve gövdelerde olan istemsiz hareketlere tardif diskinezi diyoruz. Bu da daha çok yine psikiyatristlerin gördüğü bir hadisedir ve psikotropik ilaçlarda, antidepresan ilaçlarda kullanılır. Gene metpamit Parkinsonizm şeklinde şikayet yapabilir. Demin söylemiştim, distoni yapabilir. Ama biz dahiliyeciler olarak buna pek alışık değiliz. Fakat bilmemiz gerekir, böyle bir şey olduğunda kişi bize akatiziyle, yani yerinde duramama, devamlı hareket halinde oturamama, ayakta durma, dişlerini sıkma, dilinde, yüzünde, ekstremitelerinde istemsiz hareketler yapma şeklinde ani bir hasta geldiğinde acaba bir ilaç var mı bunun altında diye, özellikle dahiliye geliyorsa bir bulantı ilacı var mı, antiemetik var mı, bunlardan da en meşhuru metpamit var mı yok mu diye mutlaka sorgulaması lazım. Çünkü bunu, eğer metpamite bağlı bir şeyse tedavisi çok basittir. Tedavisinde bildiğimiz biperiden hidroklorür, yani akimeton ampulü intramüsküler yaptığımızda 5-10 dakika arasında düzelir. Gelelim şimdi bizim hastamıza. Hastamızın böyle olduğunu duyunca açıkçası onun, hastanın bize gelmesinden ziyade biz hemen evine gidip, giderken de bir akineton ampul götürüp, yani biperidon hidroklorür yanımıza götürüp intramüsküler olarak yaptığımızda hastanın bütün şikayetleri 5 dakika ile 15 dakika arasında tamamen düzeldi. Bu tabii yeni, daha dün canlı yaşadığımız bir olay olduğu için anlatmak istedim. Anlatmamın sebebi de biz dahiliyeci hekimlere veya hastanede cerrahlar daha çok kullanıyor, dahiliyeciler kullanıyor. Böyle bir şey olduğunda, akatisi gibi, tardif diskinezi gibi, distoni gibi herhangi bir şey olduğunda bunun acaba ilaca mı bağlı mı değil mi diye mutlaka araştırmak lazım, sorgulamak lazım ve çok basit bir akineton ampul uygulamasıyla hasta düzelebiliyor. Bunun için bunu sorgulamak istedim. Biz metpamiti bulantı, kusma, gis motilite bozukluğu da yaygın kullanıyoruz. Bir dopamin reseptör antagonisti olduğunu söylemiştim. Tedavisinde de biperidonu uyguluyoruz. Burada bir noktayı özellikle dikkate değer buluyorum. Biz metpamiti çok sık kliniklerde, hastanelerde uyguluyoruz. Metpamiti yavaş uygulamak lazım. Yapılan bir çalışmada metpamiti eğer 2 dakika içerisinde hemşire hemen damardan bolus yaparsa metpamitte %25 yan tesiri ortaya çıkabiliyor. Ama 15 dakika içerisinde, 100 cc refleks içerisinde, 15 dakika içerisinde veya yavaş infüzyon şeklinde verirsek bu oran %3'lere 5'lere düşüyor neredeyse. Onun için metpamiti hızlı uygulamamak gerekir. Tedavisinde de aslında akineton tecrübemiz fazlası olduğu için uyguluyoruz ve çabuk cevap verdiği için uyguluyoruz ama hastalarda propranolol da fayda edebilir, diazepam da fayda edebilir ama bu hastamız diazepamı almıştı zaten, etmediği için akineton kullandık. Alfa 2 reseptör antagonistleri ve opioidleri de, antikolinerjikleri de bilmek lazım. Bugün sizlere özellikle metokloropamidi anlatmak ve başımızdan geçen bu olayı yansıtmak için anlattım. Yani her ilacı kullanırken yan tesir açısından ne yapıyor, ne yapmıyor, hangi ilaçta nasıl birleşiyor, birleşmiyor konusunda mutlaka bilgimizin olması gerekir. Haftaya da gene evvelsi gün gördüğüm bir intoksikasyon anlatacağım size. Gene bizimle çok fazla ilgisi yok. Gene psikiyatrinin bir ilacı. Lityum intoksikasyonu gördüğümüz bir hasta. Onu şu an takip etmekteyiz. Gelişimini de anlamak için onu bir hafta sonraki videoma aktarıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.